Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da pek çok eyalette şu anda kısıtlamalar geriye geldi. Pek çok işletme 2G ya da 3G kuralı olarak bilinen aşı sertifikası, mesafe, maske gibi kuralları yeniden yürürlüğe koydu. Yani arkadaşlar, sözün özü şu: Almanya'da takvim yaprakları ilerlese de olanlar yine bilindik. Her şey başa döndü. Bakalım Almanya'da hangi eyalette hangi durum söz konusu ve bunun yanı sıra alınan önlemler neler? Baden-Württemberg restorancılara ve işletme sahiplerine mekanlarını 2G veya 3G modeline göre düzenleme özgürlüğü veriliyor. 2G seçeneğinde sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi önlemler geçerli değil deniliyor değerli izleyicilerimiz. Baden-Württemberg'de henüz alarm seviyesine ulaşılmamışsa 3G modeli kapsamında Noel pazarlarında tüketici için yiyecek ve içecek satışına izin verilecek. Temel olarak Noel pazarı işletmecileri hem 3G hem de 2G etkinlikler için hijyen konseptleri oluşturmaya teşvik ediliyor deniliyor. Arkadaşlar, yalan dolan. Türkçesi bu. Baden-Württemberg'de değişen bir şey yok. Yani nasıl teşvik yapacaksın? Yani bu siyasetçilerin çıkıp kardeşim biz şu kararları alıyoruz ya da almıyoruz diye açıklama yapması gerekiyor. Hava civa. Onu söyleyeyim. Baden-Württemberg. Bayern'e bakalım. Bayern'de trafik ışığı sistemi geçerli. Şu anda kırmızı olan eyalet trafik ışığı sisteminin en yüksek uyarı seviyesinde. Bu seviye eyalet çapında 600 yoğun bakım yatağının Covid-19 hastalarıyla dolduğu anlamına geliyor. Evet, Bayern'de koronavirüs nedeniyle yoğun bakım yatakları dolu arkadaşlar. Aşılanmamış kişiler bu aşamada birçok kısıtlamaya maruz kalacak. Şu anda sinemalar, müzeler, hayvanat bahçeleri, hamamlar veya spor salonları gibi yerleri herkesin ziyaret etmesine izin veriliyor. Böyle alanlara sadece aşılanmış veya iyileşmiş olanlar 2G modeline göre kabul ediliyor. Yani aşı sertifikası gösterilecek. Kuaförler, işletme sahipleri ve otelciler 3G modeline göre misafir ve müşteri kabul edebilir. Bu nedenle 12 yaşından büyük kişiler için bir PCR testi gerekiyor. Noel pazarları ile ilgili Bavyera'da henüz belirli bir karar verilmiş değil. Evet değerli izleyicilerim, maalesef tablonun daha da ağırlaştığını görüyoruz. Peki Berlin restorancıları ve organizatörleri 3G veya 2G modelini uygulama konusunda özgür bırakılıyor. Eyalet hükümeti perakende satış, kilise hizmetleri veya seçimler gibi temel tedarik alanlarının 2G modelinden hariç tutulduğunu da belirtiyor. Spor salonları, hamamlar, sinemalar veya tiyatrolar gibi tesisler 2G modelinden muaf deniliyor. Berlin'de işletmeciler veya tesis sahipleri ziyaretçiler için test veya aşı zorunluluğuna kendileri karar veriyor. Ayrıca Berlin işletmecilere Noel pazarları için 2G veya 3G kısıtlamalarını seçme özgürlüğü tanıyor. Temelde olan birkaç kural ise şundan arkadaşlar: piyasa için bir koruma ve hijyen konsepti oluşturulmalı deniliyor. Her stand işletmecisi kendi hijyen konseptini sunmalı. 3G modeli için mesafe kurallarına uyulmalıdır. 3G kapsamında maske zorunlu. Biliyorsunuz 2G'de değil ama 3G'de maske zorunlu. Ziyaretçilerin iletişim bilgilerinin kaydedilmesine gerek yok deniliyor. Brandenburg şu anda mevcut korona kurallarının sıkılaştırılmasını tartışıyor. Nihai karar önümüzdeki günlerde verilecek. Ancak mevcut duruma bakıldığında diskolar, klaplar ve festivallere gelecekte sadece aşılanmış ve iyileşmiş olanlar gidebilecek gibi görünüyor. Şu anda restoran ve otellerde 2G modelinin uygulanması tartışılıyor. Evet. Brandenburg eyaleti 2G modeline göre daha fazla özgürlükle mi yoksa 3G altında mevcut kısıtlamalarla mı çalışmak istediğine karar vermesi için işletme sahiplerine ciddi anlamda özgürlüğü veriyor. Onların karar vermesini istiyor. Noel pazarlarında da benzer bir durum söz konusu. 3G'ye uygun olarak ziyaretçiler alanda birbirleriyle mesafeyi korumalıdır deniliyor. Ancak
maske yükümlülüğü geçerli değil. Ancak Noel pazarları işletmecileri 2G modelini seçerse bakanlığa göre mesafe zorunluluğu da kaldırılacak. Bremen, evet bakalım Bremen'deki durum nedir? Pandemi kontrol altına almak için 0'dan 3'e kadar olan 4 uyarı sistemi uygulanıyor. Bremen şu anda düşük hastaneye yatış oranı nedeniyle bu rakam 0'da. Yani alarm durumu yok. Bremen Senatosu katı kurallar yerine Noel pazarları için daha geniş alanlara ve daha az kamu trafiğine güveniyor. Bu nedenle pazarlarda toplamda %10 daha az tezgah olmalı deniliyor. Sıcak şarap tezgahlarına daha fazla yer verilmelidir yorumu yapılıyor. Henüz 3G modelini uygulama kararı da alınmış değil. Peki Hamburg'da durum nedir? Hamburg'a bakalım. Hamburg'da 2G opsiyon modeli geçerli. Lokantacılar ve etkinlik organizatörleri aşısız misafir kabul edip etmeme konusunda karar vermekte özgürdür deniliyor. Bu kararla Hamburg 2G modelini geniş çapta tanıtan ilk federal oldu. Evet. Hamburg Senatosu artan enfeksiyon sayısından endişe duyuyor ve korona kurallarının sıkılaştırmasını da istiyor. Senato sözcüsü yapmış olduğu açıklamada yoğun bakım ünitelerindeki vakalar daha da kötüleşirse zorunlu bir 2G modelinin tüm alanlara yaygınlaştırılacağını ifade etti. Noel pazarları ile ilgili olarak Hansa şehri şimdiden bir sansasyon yarattı deniliyor. Burada her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için 2G ve 3G ziyaretçilerini ayırmak için çift kural uygulanacak. Hessen, evet Hessen eyaletinde vaka sayıları artmaya devam ediyor ve endişe duyuluyor deniliyor. Aşı olabilen ancak aşı olmak istemeyen ziyaretçilerin 3G kuralının geçerli olduğu etkinliklere katılmak veya ziyaret etmek için PCR testi sunması zorunlu. Noel pazarı için henüz net bir karar alınmış değil. Mecklenburg, Batı Pomeranya, bakalım durum nedir? 2G opsiyon modeli Mecklenburg Batı Pomeranya'da geçerli. İşletmeciler, etkinlik organizatörleri ve perakendeciler aşısız misafir alıp almamaya kendileri karar verecek. Mecklenburg Batı Pomeranya Eyaleti Sağlık Departmanı ve sorumlu yetkililer Noel pazarlarının açılması için bir güvenlik konsepti geliştirmek için bir çalışma başlattı. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaklar. Aşağı Saksonya etkinlikler için korona kurallarını düzenlemeye başladı. 1000 veya daha fazla kişinin katılacağı büyük organizasyonlarda 2G kuralı geçerli. Restoran işletmecilerinin ve etkinlik organizatörlerinin 2G modeline göre misafir kabul edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek deniliyor. Uyarı düzeyi 2, hastaneye yatış oranı 8, enfeksiyon insidansı 100 veya yoğun bakım doluluk oranı %10'dan fazla ise 2G kuralı uygulanacak. Eyalet hükümeti Noel pazarları için opsiyon olarak 3G modelini sunuyor. Tezgah sahipleri bunun daha sonra hangi çerçevede izleneceğine kendileri karar verebilecek deniliyor. Yani vatandaşa bırakmışlar. Kuzey Ren-Vesfalya, bakalım Kuzey Ren-Vesfalya'daki durum nedir? 3G kuralı Kuzey Ren-Vesfalya'da hala geçerliliğini koruyor. 2500'den fazla ziyaretçinin katıldığı büyük açık hava etkinlikleri için mevcut yönetmelikte bir 3G kuralı sunuluyor, modeli sunuluyor. 3G modeli Noel pazarları için de geçerli olacak. İşletmecilerin bu düzenlemeleri kontrol etmeleri gerekiyor deniliyor. Rheinland-Pfalz, bakalım Federal Rheinland-Pfalz eyaleti aşısız insanları sosyal hayattan dışlama kararı aldı. Başbakan sözde 2G Plus modeline güveniyor. Testi negatif olan kişilerin buradaki eğlence tesislerine girmelerine izin verilse de enfeksiyon durumuna bağlı olarak ülke aşılanmamış kişilerin sayısını azaltmayı hedefliyor. Rheinland-Pfalz eyalet hükümetinin web sitesinde güncel bilgilere göre açık havadaki Noel pazarları için özel koruyucu önlemler uygulanmayacak. Ancak kapalı alanlardaki tezgahlar için aşı belgesi veya negatif test istenecek. Evet, Saarland, bakalım durum nedir? Sağlık Bakanı yapmış olduğu açıklamada şu anda bir 2G kuralı gerekli değil dedi. Bunun nedeni %73.8'i tam aşılı olan eyalette aşı oranının yüksek olması olarak gösterildi. Saarland için şu anda geçerli olan düzenleme kabul edilirse bu yıl özel korona düzenlemeleri olmadan açık hava Noel pazarları gerçekleştirilebilecek deniliyor. Saksonya'ya bakalım. Saksonya'daki durum nedir?
Saksonya eyalet hükümeti aşılanmamış insanları tamamen dışlamaya karar veren ilk federal eyalet oldu. Ülkede 2G kuralı halen geçerli. Saksonya'da şu anda çok yüksek insidans oranına rağmen bu yıl Noel pazarlarının yapılmasına izin verilecek. İşletmeciler önceden uyarı ve yoğun bakım yataklarının kapasite kullanımına bağlı olarak Noel pazarlarındaki alanları ayırmalıdır deniliyor. Saksonya-Anhalt. Saksonya-Anhalt'ta 2G opsiyon moteli hala geçerli. Restorancılar ve organizatörler aşılanmamış misafirleri kabul etmek isteyip istemediklerine kendileri karar verecekler. Bakalım diğer eyaletlere durum nedir? Türingen. Şu anda Türingen'de 2G ve 3G Plus karışımı hala geçerli. Türingen'in en yüksek uyarı seviyesi 3'te. Negatif hızlı test göndermek artık yeterli değil. Bu seviye 7 günlük vaka sayısının 200'ün üzerinde olması, hastaneye yatış oranının 12'nin üzerinde olması ve yoğun bakım ünitelerinin kullanımının %12'nin üzerinde olması durumunda geçerli deniliyor. Şimdi bakın değerli izleyicilerim, şunu net olarak söyleyebiliriz. Şimdi Almanya'da bir kararın herkes tarafından uygulanması da söz konusu değil. Yani her eyalet ayrı bir telden çalıyor. Biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Yani bu eyaletleri yönetenler de, federal hükümeti yönetenler de, federal sağlık bakanları da, eyaletlerin sağlık bakanları da, senatörleri de, osu da, busu da arkadaşlar ne yaptığını bilmiyor. Çünkü her şey başa dönüyor. Ben Hatice'ye değil neticeye bakıyorum. Almanya'da günlük vaka sayıları 50.000 civarına eğer geldiyse bir başarıdan, bu kriz yönetiminin doğru düzgün bir şekilde yapıldığından bahsetmek mümkün değil. Vatandaşa şimdi çıkmışlar 2G, 3G, 3G Plus gibi birkaç şey söylüyorlar. Bunları yapacaksınız. Size bırakıyoruz. Yok bırakmıyoruz. Yok aşı olanlar, yok test olanlar, olmayanlar. Yani işi matematiğe çevirdiler. Matematiğin en zor konularından bir tanesi mesela ne diyelim? Algoritma vardır. İşte geometride üçgenlerin bilmem iç açılarının hesabı vardır. Vatandaşı sanki böyle matematik, geometri sorusu çözer hale getirdiler. Ya bir karar almayı bile beceremiyorlar. Yasaksa yasak de kardeşim. Bunu da şunun için söylüyorum. Alınan onca karara rağmen, bu kadar karara rağmen vaka sayıları hala artmaya devam ediyor. Yani bu az önce sizinle paylaşmış olduğum kısıtlamalar, engellemeler ya da tedbirlerin hiçbir anlamının olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Çünkü vaka sayıları patlayacak, hastanelerde, yoğun bakımlarda yatan insanların sayısı artacak. Bu eyaletleri yönetenler, bu siyasetçiler de açıklama yaptıklarıyla kalacaklar. Biliyoruz, gördük, başarısızlar arkadaşlar. Bu sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın tamamında böyleler. Sürü psikolojisi, biri bir şey diyor, öbürü başka bir şey söylüyor. Vatandaş da doğal olarak soruyor, kardeşim bu sıkıntı ne zaman bitecek? Bugün mü, yarın mı? Ya da bilmiyorsanız çıkıp deyin ki biz bilmiyoruz kardeşim, bu iş Allah'a havale ettik, Allah'ın dediği olur deyin, çıkın kenara, vatandaş da başının çaresine baksın kardeşim. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Her eyalet başka bir telden çalıyor. Sanki her biri ayrı bir devlet. Sanki bu eyaletler arasında gümrükler var. İnsanların girmesi çıkması yasak. Oradaki hasta buraya gidecek, oradaki buraya gidecek. Hangi kural, hangi Noel pazarı? Şimdi de arkadaşlar Noel pazarında böyle mi olsun, olmasın mı? Yok 2G, yok olmadı 3G, yok o da olmadı 3G Plus kuralları uygulansın. Maske, mesafe, test ne varsa işin içerisine sokmuşlar arkadaşlar. Ya vatandaş ne yapacak kardeşim? Vatandaş sizin bu matematik problemlerinizi mi çözecek? Gerçekten böyle bulmaca çözüyormuş gibi az önce anlattım. Vatandaşın sıkıntısı büyük. Vatandaşın kafası karmakarışık. Bakın böyle açıklamalar yapıyorlar. Sonra da diyorlar ki niye Almanya genelinde 25 milyon insan aşı olmadı? Ya kardeşim siz ne dediğinizi biliyor musunuz ya? Ne dediğinizi biliyor musunuz? Neyin peşindesiniz kardeşim siz? İnsanları maymuna çevirdiniz. Akşam başka bir şey, sabah başka bir şey. Kusura bakmayın değerli izleyicilerim, yani ben böyle görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum ama insanların psikolojilerini bozdular.
Hani başarılıydı? Hani bu sıvılar bu işi bitiriyordu? Hani kardeşim nerede? Hiç kimsenin de sesi çıkmıyor arkadaşlar. Bir tane haber bile yok Alman medyasında, biliyor musunuz bunlarla ilgili? Hiç kimse sormuyor. Demiyor ki ya kardeşim siz bu sıvıları insanların önüne mucize olarak atmadınız mı? Bu işten kurtuluyoruz demediniz mi? Milyonlarca doz için para ödemediniz mi? Bu nedir ya? Nasıl bir rezilliktir kardeşim bu? Çıkıp birisi söylesin ya. Kimsede ses yok. Bir tane Alman gazeteci ya da Avrupa'da doğru düzgün bunları yazan bir kişi yok. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu insanların, bu halkın psikolojilerini bozdunuz kardeşim. Şimdi vaka sayıları patlıyor. Yoğun bakımlarda yoğunluklar artıyor. Ben söylemiyorum bunları. İşte bu Sağlık Bakanı, Merkel, diğer işte saz arkadaşları hepsi söylüyorlar zaten. Hani siz de biliyorsunuz bunları. Baktığımız zaman arkadaşlar o zaman bu kadar tedbir, bu kadar önlem, bu kadar sıvı neydi kardeşim? Niye yaptınız o zaman? Madem her şey başa dönecekti. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümümüze yazın arkadaşlar. Sizlerden ricam lütfen yayınlarımızı beğenin. Daha fazla insana ulaşmak için de mutlaka kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum, biliyorsunuz ben tek tek bütün yorumları okuyorum. Yani bu nedir arkadaşlar? Bu nereye gidiyoruz? İnsanlık nereye gidiyor? Ne zamana kadar? Tablo hiç mi değişmeyecek? Aç kapa, aç kapa oynuyorlar. Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın.